Takeoff Channel'dan hepinize merhaba, ben Cihan Akgün. Bugün İstanbul'dan Singapur'a yaklaşık 10 saat sürecek bir uçuş yapacağız. Ve bu sayede Singapore Airlines'ın Business Class deneyimine yakından bakacağız. Singapore Airlines, İstanbul Havalimanı'ndan Singapur Changi Havalimanı'na Airbus A350 uçaklarıyla uçuyor. Bu uçak, bu videoda inceleyeceğim Business Class'ın yanı sıra Premium Ekonomi ve de ekonomi olmak üzere 3 farklı kabin sınıfına sahip. İstanbul'dan Singapur'a uçuş süresi yaklaşık 10 saat, dönüş ise biraz daha uzun, yaklaşık 11 saat. Açıkçası bu kadar uzun süre uçmak başta biraz gözümü korkutmuştu, ancak beklediğim kadar zor olmadı, hatta hiç zor olmadı. Bir de şunu söylemek istiyorum, bana uzun gelen bu uçuş henüz 2 yaşında olan bu Airbus A350 için aslında kısa bile sayılır. Çünkü bu kocaman uçak bizi bıraktıktan sonra Singapur'dan Los Angeles'a tam 14,5 saat sürecek bir uçuş daha yapacak. Ben yolculuğa başlamadan önce size bir de tüyo vereyim. Eğer ekonomi sınıfında bilet aldıysanız kontuarda son dakika upgrade fiyatlarını sormayı lütfen unutmayın. Eğer bir üst sınıfta boş yer varsa çok uygun fiyatlara sınıfınızı yükseltme şansınız olabiliyor. Bizim bugünkü İstanbul-Singapur uçuşumuz İstanbul saatiyle 13.25'te başlıyor ve Singapur'a yerel saatle sabah 4.50 civarında varacağız. Yani sabaha karşı varacağız. İşte tam da bu yüzden yolculuk sırasında iyi dinlenmek şart. Boarding başlayıp ben Airbus A350'nin kapısına geldiğimde kabin ekibi sıcak bir karşılamayla yerimi gösterdi ve de hoş geldiniz ikramında bulundu. Hazırsanız gelin bu keyifli yolculuğa birlikte başlayalım. Evet, önümüzdeki 10 saat yaklaşık olarak burada bu koltuktayız arkadaşlar. Airbus A350'nin Business Class kabininde 19K. Bugünkü evimiz burası. I'm sorry? Please, thank you so much. Evet, ıslak havlumuzu da aldık arkadaşlar. Şu anda kalkış için hazırlanıyoruz. Çok ben kendimi göstermek istemiyorum. Mümkün olduğunca sizi detaylarla baş başa bırakacağım. Ve de bu yolculuk boyunca yaşadığım deneyimi sizlere bu videoda aktarmayı hedefliyorum. Şimdi ben sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Sadece tek bir ricam var. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi size iyi seyirler. Bana da emniyetli uçuşlar. Tüm elektronik cihazlar artık uçuş emniyetli moda alınmalı. Singapur Hava Yolları adına iyi uçuşlar dileriz. Singapur uçuşumuzda bulunan ikram menüsüne ve yiyeceklere geçmeden önce size Business Class'ta sizi nasıl bir yaşam alanının beklediğinden bahsetmek istiyorum. Uçuş yaptığım bu Airbus A350'de 42 adet Business Class koltuk yer alıyor ve burada yer alan koltukların tamamı tamamen düz bir yatak haline gelebiliyor. Koltuğunuzu yatak haline getirmek için kabin ekibine söylemeniz yeterli. Deneyimledikten sonra size rahatlıkla söyleyebilirim ki koltuğun düz bir yatak haline gelmesi özellikle uzun uçuşlarda sizin konforunuz için oldukça önemli. Ve şunu da belirtmek isterim, tamamen uzandığınızda da yatağın emniyet kemeri var. Burada dikkatimi çeken diğer detaylarsa şöyle. Kabin size oldukça ferah bir his veriyor. Kapısı olmasa bile etrafınızı saran koltuk tasarımı nedeniyle gizlilikten yana bir sorun hissetmiyorsunuz. Yani oturduğunuz sürece veya yattığınız zaman başka bir yolcuyla kolay kolay birbirinizin yüzünü görmüyorsunuz. Business Class koltuklarında aydınlatma detayları oldukça güzel ve şık tasarlanmış. Ambiyans aydınlatmasına ek olarak birbirinden farklı 4 adet okuma lambası var. İstiyorsanız bunların hepsini açabilirsiniz veya tek tek kullanabilirsiniz. Bu sayede hem oturur pozisyonda hem de yatar pozisyonda tam isteyeceğiniz noktaları aydınlatabiliyorsunuz. Açılır kapanır masanız oldukça büyük ve masanızı açmadan da elinizdeki bardağı, telefonu veya ufak tefek eşyalarınızı koyacak birden fazla alan mevcut. Ayrıca yemek yerken baş üstünde yer alan ışıkları açarak tam masanıza ışık sağlayabiliyorsunuz. Şimdi burada size bahsetmek istediğim başka bir şey var. Ben business kabinini biraz buraların müsait olduğu için çekmek istedim. Diyelim ki iki kişi birbirinizi tanıyarak seyahat ediyorsunuz. O zaman cam kenarı değil, bu ortada bulunan koltuklar tam size göre. Çünkü şu var ya, bu kapanıyor ve yanınızdakiyle böyle konuşarak beraber seyahatinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani çünkü kabinlerin arasında çok büyük fark yok. Cam kenarı yine aynı büyüklükte baktığınız zaman sadece orada arkadaşınızla veya eşinizle oturamazsınız yan yana. Çünkü böyle tren gibi arka arkaya oturuyorsunuz ama bu ortadaki koltuklar bunun için biçilmiş kaftan. Tüm bunların yanı sıra koltuklarda yer alan düğmelerden bahsetmek istiyorum. Bu düğmeler vasıtasıyla koltuk ayarlarınızı yapabiliyorsunuz
Işıklarınızı açıp kapayabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz yine burada yer alan rahatsız etme düğmesini kullanarak kabin ekibi tarafından uçuş boyunca sizi rahatsız etmemesini sağlayabiliyorsunuz. Koltuktan bahsetmişken size ayrıca business sınıfında yer alan lavabolardan da bahsetmek istiyorum. Burada size tıraş bıçağı, diş fırçası, diş macunu, tarak ve çeşitli losyonlar sunuluyor. Gelelim en merak edilen konuya, yani business class yemek menüsüne. Şimdi size uçuşla alakalı bir iki güzel bilgi vereceğim arkadaşlar. Nerede onun kartı? Uçakta tüm sınıflar için ücretsiz internet var. Yani ekonomi, premium ekonomi ve business nerede olduğunuz fark etmiyormuş ve bütün sınıflarda ücretsiz internete sahip olabiliyormuşsunuz. Sadece Chris Flyer isimli bir kendilerinin programı var. Üyelik programı. Oraya üye olmanız yeterliymiş. Ben mesela bağlandım. Hikaye falan atabiliyorum şu anda Instagram'a. Ücretsiz olmasının yanı sıra sınırsız. Bu da bence gayet iyi bir şey. Gelelim yemek mevzusuna. Arkadaşlar welcome to World Class diyor Singapur Hava Yolları. Şimdi normalde ben bunu beklemiyordum ama dijitalleştirdi çünkü menüsünü. Kaç çeşit yemek veriyorlar diye merak ettim. Şu anda uçakta ekonomi sınıfı ve premium ekonomi için 2 seçenek varmış. Yani 2 seçenek üstünden yemek seçebiliyor yolcular. Business class için de 4 seçenek var. Ama Singapur Hava Yolları'nın base'i Singapur olduğu için oradan kalkan uçuşlarında öncesinde Book to Cook diye bir programları varmış ve çok fazla seçeneğin içinden siz yiyeceğiniz yemeği o zaman daha rahat seçebiliyor musunuz ve menüye bağımlı kalmıyorsunuz. Sizin yiyeceğiniz yemek size özel olarak uçağa, sizin uçuşunuza yükleniyor. O da gayet güzel. Menü de gayet zengin. Şöyle bir baktım ben. Size de göstereyim. Mesela chicken noodle çorbası varmış. Bihun çorbası var. Taze meyveler, muffin, kuru yemiş, çikolata var, cips var. Yine aromalı bir cips varmış. Büyük ihtimalle Asyalı, böyle Asya aromalı falan bir şey. Bir sürü başka şey daha var. Bunları ekrana verelim. Bakalım başka neler var. Yine ana yemeklerde de mesela burada 4 tane seçenek var. Çaylar, kahveler. Onun dışında da tabii ki onlarca içecek seçeneğiniz var. Başka salatalar var. Bunu zaten bütün uçakta, bütün uçuşta şuradaki her şeyi denemek mümkün değil. Daha sonrasında da kahvaltıya geçiyor. Yine kahvaltıda da Turkish Style'a. Niye? Çünkü yemeği Doko yüklüyor arkadaşlar ve de Singapur'a giden uçakta yolcular Turkish Doko'nun yüklediği yemekleri yiyorlar. Yine o da güzel bir ayrıntı. Benim hoşuma gitti. Singapur'dan dönüşte de şu Book to Cook mevzusuna bir bakacağım. Tabii ki bu videoda olmayacak artık o ama olsun. Bu arada uçuşumuzun büyük bir bölümü hala önümüzde. Geride kaldı demeyi çok isterdim ama ağzımıza alışmış. Şu anda da Türkiye hava sahasından çıkmak üzereyiz büyük ihtimalle. Uzun uçuşlarda dinlenmek şart. Özellikle de inişiniz sabaha karşıysa. Enerjinizi toplamak için mutlaka biraz uyumanız gerekiyor. Ben de bu uçuşta kısa bir uyku molası verdim. Bunun için kabin ekibinden koltuğumu yatak konumuna getirip hazırlamalarını rica ettim. Onlar da yatağımı hazırladıktan sonra son bir kez bir şey isteyip istemediğimi sordu. Yolculara yapılacak bir sonraki servis, inişe 2 saat kala yapılacak olan kahvaltı servisiymiş. Ancak uçuş boyunca dilediğiniz zaman menüden atıştırmalık veya içecek sipariş edebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Bu noktada uçakta sunulan yolcu kitlerinden de bahsetmek istiyorum. Business Class, Premium Ekonomi ve Ekonomi için ayrı ayrı 3 farklı set hazırlanmış. Bu setlerin içinde ait olduğu sınıfa göre değişiklik göstermekle beraber terlik, uyku için göz bandı veya losyon gibi konfor arttırıcı ürünler bulunuyor. Şimdi kutu açılımı zamanı. Sizlere bunlarla geldim. Ne bunlar? Bu Business Class'ta verilen amenity kit. Kabin ekibinden rica ettim. Şu Premium Ekonomi'nin amenity kiti ve de bu da normal ekonomininki. Şimdi şöyle bir içinde ne varmış diye hemen bakıyoruz. Bakalım neler varmış. Evet, bir adet el pomadı diyor. Böyle bir şey. Bu neymiş? Singapore Airlines is delighted to offer our business class passengers this in-flight. Bu da bir mektup Lelabo diye bir New Yorklu herhalde bir firmanın, ben bilmiyorum, bilenler varsa yorumlara yazabilir. Onun teşekkürü. Burada bir face mist var. Bir adet dudak nemlendirici olduğunu tahmin ediyorum. Ve de bir adet de torba var. Bu ne için bakalım. Bu da herhalde kilitli torba. Bunları alıp yanınıza taşımanız için. Ekonominkinden diş fırçası çıktı, çorap çıktı ve de diş macunu çıktı. Başka bir şey yok. Orada bir şey var mı bilmiyorum. Yine kulaklık falan vardır koltuklarda muhakkak. Şimdi bu da Premium Ekonomi'ninki. Onun içinden de yine terliklerimiz çıktı ve de uyku bandı yine çıktı. Başka bir şey de burada. Bir de özür dilerim. Dudak kremi var. Mesela bu uçuşta bulunan kitler bunlar. Business'ta kulaklığı göstereyim size. Hazır buraya gelmişken. Şöyle bir kulaklığımız var. Bu da diyor ki noise cancellation, yani dış ortamdaki sesleri kesmeye yarayan bir kulaklık. Şöyle açalım.
Bunu büyük ihtimalle alamıyoruz bu arada. Biliyorum çünkü ben daha önce Emirates videosunda da abi onları alabiliyor muyuz diye soruyordunuz ama bunu vermezler arkadaşlar. Şimdi şöyle, zaten girişi de değişik. Bu giriş normal gündelik hayatta kullanılmıyor. Şuradaki girişe takılıyor. Evet, bu şeyler de var. Kulaklarımız hijyenik olsun dersek. Bu kulaklık da bu şekilde dış ortamdaki gürültüyü engelliyor. Bunun da yine diğer kabinlerde biraz daha basiti vardır büyük ihtimalle. Gerçekten kesiyor ses. Evet, durumlar bu şekilde. Uçuşunuz boyunca sizin gözünüz kulağınız olan eğlence ve bilgi sistemine de değinmek gerekirse bu sistemde Oscar ödüllü filmler, oyunlar ve daha birçok program bulunuyor. Ayrıca bu ekran üzerinden uçağın anlık konumunu, varış noktasına olan mesafeyi, kalkıştan itibaren geçen süreyi ve bunlara ilaveten irtifa, hız, yön gibi havacılık meraklılarını ilgilendiren birçok veriyi takip edebilirsiniz. Önünüzde yer alan bu büyük ekranı koltuğun yan tarafında bulunan kumanda cihazıyla kontrol ediyorsunuz. Ayrıca bu küçük kontrol cihazının ekranından da belli başlı uçuş bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Böylece ana ekranı kapattıysanız bile inişe ne kadar kaldığını öğrenmek için tekrar açmanıza gerek kalmaz. Evet, bir Airbus A350-900 uçağından, Singapur Hava Yolları'nın uçağından business class deneyimini sizlere sunmaya çalıştım elimden geldiğince. Şu dakikaya kadar bana katlandıysanız gerçekten çok minnettarım. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir ve bilgi alabildiğiniz bir video olmuştur. Dolayısıyla ben size çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar, ki belki yine bir seyahat videosu yaparız veya böyle bir gezi videosu yaparız, destinasyon çekeriz, bilemiyorum. Her neyse, yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.